Geçen hafta pazar günü yarıda bıraktı ve adeta beni yapamadığım için delirten, çıldırtan Dimash analizi. Dimash'ın 4. analizi gelecek. Dimash Hello söylemiş arkadaşlar. Efsane Lionel Richie şarkısı Hello. Canlı yayının başında böyle full enerjimle bir Dimash yapayım. Toplanın Dimash'çılar, toplanın. Ortalık yıkılmış. Ne yaptın sen Dimash? İnanılmaz bir performans. Dimash nihayet tamamen farklı. Dimash nihayet Türk olduğunu belli eden bir okuma stiliyle Hello'yu yorumlamış. Gelin izleyelim. İnanılmaz keyifli. Daha baştan yanıyor ortalık. Gerçekten hani son dönemin en büyük yarışması The Singer, biliyorsunuz izlenmelerde de hepsinde de gelirlerde de 1 numaraya kadar yükselmiş, çok büyük geliri olan Çin'de yapılan bir yarışma. Her yerden işte şarkıcıları getiriyorlar. Dimash da biliyorsunuz Jessie J şampiyon oldu. Dimash da özel konuk olarak gelmiş. Müthiş bir performans. Şimdi başlayalım bakalım. Yangın gibi ya, daha başlamadı. Evet. Şimdi bakalım sesini nasıl kullanıyor, neler yapıyor. Şöyle güzel bir analiz yapalım. Çok şık. Öncelikle bir kere zaten gördüğünüz gibi etnik enstrümanlar daha baştan itibaren bol bol kullanılıyor. Pardon, başlayalım. Derin nefes alın. Ben geçen hafta da kesilen yayınımda şundan bahsetmiştim. Dimash'ın özellikle koyu kalın renkleri, yani pes tonları gittikçe koyulaşıyor. Ve zaman geçtikçe rengi daha güzelleşmeye başladı. İlk okuduğu 3 analizde biliyorsunuz, yani özellikle pes tonlarda evet kalın sesler çıkıyordu ama bu kadar etkileyici ve koyu gelmiyordu. Dimash'ın kalın sesleri tamamen koyulaşmaya başlamış ve müthiş bir hava katıyor parçaya ki yorumlarda da hep bakıyorum. Dimash'la ilgili olarak hep şunu söylüyorlar. Bazıları inanılmaz ses diyor. Bazıları diyor ben uzun süre dinleyemem. Bu tizlikle çok daha fazla kulağım yorulur. Çok beğenmedim, bu kadar çığıran birini sevmiyorum. Yani böyle yorumlar bazen keskin bıçak gibi ayrılıyor ama Dimash işte kullandığı bu muhteşem pes renkleriyle bence oyunu bozuyor. İnanılmaz keyifli ve geliştirmeye başladığının sinyallerini veriyor. Ki zaten geliştirdiği sürece de hep burada olacak. I sometimes see you pass outside my door. Burada birazcık aksanı tabii my door gibi. Hello. Isn't he you're looking for? I can see it in your eyes. Falsettolar çok başarılı. I can see it in his smile. You're all I've ever wanted. And my arms are... La, ton re minör. And my arms... Ama o la çok renkli geliyor, onu diyorum işte. And my arms are open wide. Ya ben mesela şu an çok merak ediyorum. Hani Dimash'ın daha da pes renkler. Hani bunlar. Acaba pesler var mı? Do, si daha aşağı gidiyor mu? Merak ediyorum. Cause you know just what to say. Tamamen falsettolar. Just what to do. And I want to tell you so much. Yürü! I love you. I love you. La mire. Beste la'yı sürekli duyuruyor bize.
yavaş. Güzel bir Hüseyin'i dolaşırmış aslında değil mi? I love you. Evet! İşte bu nameler bahsettiğim şeyler arkadaşlar. I feel alone with you inside my mind. Ve tiz renkler geldi. Tam oktava geldi şimdi. Alone with you inside my mind. Hep söylediğim gibi Dimash bu ses genişliğini tam ses kullanabilen çok orijinal bir renk. Bu kadar büyük bir renk gerçekten muhteşem. Ve hep düşündüğüm, bir önce söylediğim daha önceki okumalarıyla inanılmaz bir duygu farkı var. Okumasına duygu katmaya başlamış. Daha fazla duygu. And in my dreams, your kiss, your lips, a dozen times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you look? Gördüğün gibi bu tiz renkler. Is it me? Pırıl pırıl, pırıl pırıl. La ve yani geçen tam kesildi işte, yani çok güzel anlatıyordum geçen hafta gene aynı şekilde ama bize o kadar kolay gösteriyor ki bu sesleri. Yani şu an çıktığı ikinci oktav la ve o kadar rahat gösteriyor ki. Kolaymış gibi, sanki hiçbir ne boğazında bir kasılma. Bakın şimdi. Sol la. Hello, hello. Ne bir yorulma var, ne buralarda bir kasılma var. Çok kolay gösteriyor bu sesleri çıkarırken. Her o tiz baskısında öne doğru eğilişi ve diyaframına baskısı. Bakın. Özellikle O sesini çıkarırken, çünkü bu diyafram baskısıyla daha hacimli bir renge buluyor. Vücudunda en ufak bir yorgunluk yok. İnanılmaz geniş bir renk çünkü. Bu kadar zor bir si bemol. I can see it in your eyes. Oktavdaki. Falsettolar. Buraya geçiyor ya. Wow! Do ve tertemiz bir do. Tabii dediğim gibi si bemol ve do'da özellikle bu öne baskı, öne doğru diyaframa daha da yüklenme, seslerin çok daha hacimlenmesini sürekli arttırıyor bakın. Yani sahne kullanmada aslında farkında olmadan bir sürekli diyaframla olan ilişkimizi de kullanıyoruz. Sadece görüntü olarak hareketler yapmıyor sanatçı. Vücuduyla beraber şarkı söylediği için bir insan, yani insan vücudu çünkü bir enstrüman, o eğilmeler, kalkmalar devamlı diyaframa baskı yaparak daha fazla nefesi yukarı taşımanızı sağlıyor. Bakın. Vücut duruşlarına hep bakın. Bu öne doğru eğiliş hem görüntü olarak güzel, hem ses tekniği olarak, çıkarış olarak doğru. Ve gene çok kolaymış gibi gösterdiği bir do notası. Gönder! Ay, herhalde Çincesini söyledi şu anda. Kafa sesleri. Geliyor. Şimdi burada iş başka bir boyuta geçecek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Dimash ilk defa kendi öz melodilerini kullanmaya başlıyor böyle bir parça içinde. Daha önce okudukları hep böyle opera stili, operaya yakın, batı müziğine yakın, pop'a yakın stillerdi. Gel Dimash. Geliyor. Daha değil mi yoksa? Yok, şimdi de.
Hadi yani Nihavent gibi bizdeki Türk müziği makamlarında Nihavent'e benziyor ama o hafif hafif komalara dokunması. Fa ve Hicaz. Mükemmel ya. Oralar artık Dimash sen ne yaptın? Zirveyi buldun, daha ne istiyorsun bizden? Daha var mı? Fami. Dimash'ın işleri işte. Ya ben onu hayret etmemek elde mi yani? Bu kadar Fami çıktığı yani artık 3. oktava doğru gittiği seslerde bu kadar rahat olması, hala çok rahat olması, hala kendini kasmıyor olması. Yani bunları çıkarabilmek için çünkü inanılmaz efor sarf ediyor insanlar. Sol. Gel. La. Ya bu sesler arkadaşlar işte yani Dimash'ın ses genişliğinin ve kullanımının muhteşemliği inanılmaz güzel. Az önce dinlediğimiz şarkı tam olarak 3 oktav aralığındaydı. Tam olarak. Peste La'dan geldi ve şu an 3. oktavdaki La'ya vurdu. Adamın bir şey yapmadan dediği ses hani 3 oktav. Bir de bunları bizim namelerle yaptı ya, yani canımızı aldın Dimash ya. Yani, inanılmaz bir şey bu ya. Ya hem duygu var, hem okuma var. Bunu başarmış artık Dimash. Ya, tahmin ediyorum ki bu noktadan sonra artık Dimash'ın hayatında başka bir kapı açılacak. Yani çünkü buraya kadar sadece nasıldı? Hep konuşuyorduk aramızda da biliyorsunuz. Röportajlarda da Cem Adrian'la da konuştuk. Herkese de soruyorum işte. Şöyle bir şeydi yani. Bir ses ve hep ses cambazlığı yaparak ilerleyen bir ses. Bu zor. Evet, okey. Bunların hepsini okey diyorduk. Ve hani genelde izleyicinin yorumlarında da diyordu ya hani işte sesin gösteriyor, geniş gösteriyor ama içinde duygu ne kadar barınıyor? Hep soru işaretleri diyorlardı. Ama şimdi şu okumanın içinde artık duygu da var. Hatta bu oktav seslerinde de duygu var artık. Yani Dimash başka bir kapı açıyor hayatında kendine ve bundan sonra gideceği nokta çok daha başka noktalar olacak. Çok daha fazla kitleler kendisini tanıyacak. Gittiğim yerlerde işte gittiğim ülkelerde Dimash'la ilgili bilenler var, bilmeyenler de var Dimash'ı henüz. Ama muhtemelen Dimash 4-5 sene içinde bu şekilde devam ederse, sürekli ivme kazanarak yukarıya doğru devam ederse artık herkesin bildiği, tanıdığı ve çok saygı duyduğu çok büyük bir şarkıcıya doğru dönüşebilir. Gerçekten inanılmaz. Resmen All Star kadro da orada duruyor yalnız. Kapı sesleri. Üstünde çıkarabiliyor zaten. Ve ben yani işte inşallah Dimash'la bir sohbet etme şansımız olur ileride. Bunları sormak istiyorum. Tam ses nereye kadar gidebildiğini merak ediyorum. Bunlar tam kafa sesiyle döndüğü seslerdi ama tam seslerinin de epey geniş olduğuna inanıyorum. Çünkü burada çıktı az önceki La tam sesli, inanılmaz. Hiçbir şey yapmadan yani Pest'ten La'dan ve La'dan aşağısı olduğunu da düşünüyorum. Burada ilk defa damarlarını gördük bakalım. Epey force ediyor. En çok force ettiği yer burası gördüğünüz gibi yani. En büyük buraya güç vermiş. Şimdi yapacağım numara. Bakın. Çince muhtemelen bu Oai. Şimdi buradaki hikaye arkadaşlar bakın şu olay. Şunu yapabilmek
kolay gibi gözüküyor değil mi? Yani tamam tiz sesi çıkardınız. Siz kendi sesiniz bu kadar geniş olmayabilir. 2 oktavlık bir ses de olabilirsiniz. Şimdi bakın. Çıktınız ya oraya. Sonra buraya inip verdiğiniz anda bu ses telleri eğer sağlıksızsa, ne bileyim sigaralıysa, alkollüyse, belli problemleri varsa, alerjik reaksiyonları varsa, yani sesinizde problemler varsa bunun arkasından gelen ses katarlı çıkabilir. Tam oturmayabilir. Fakat gerçekten Dimaş'ın ses sağlığı inanılmaz yerinde. Kendisine iyi bakan bir ses. Bakın. Tertemiz. Kaymak gibi. Alkış kıyamet bundan sonrası. İnanılmaz performans. Yani Dimaş kendine bir ekol yaratıyor artık. Bundan sonra Dimaş gibi söyleyenler olacak. Müthiş. Müthiş. Yani bir Türk olarak gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bir Türk işte. Müthiş. Müthiş. Evet, geçen hafta kaldığım Dimaş analizde yaptım. Oh, içimin yağları eridi. Peki şimdi arkadaşlar,